18 yaşına kadar ailesinin ona yaptığı "seni cami önünde bulduk" sözünün şaka olduğunu sanıyordu. Ama sonra her gece rüyasında gördüğü Mavi Kapılı Cami'nin gerçekten var olduğu ve siyah kundaktaki bebeğin kendisi olduğu ortaya çıktı. Bu hikaye bize Barış'ın arkadaşı, izleyicimiz Oğuz'dan geldi. Şimdi sizi hiç bilmediği bir camiyi her gece rüyasında gören ve o cami bir gün karşısına çıktığında hayatını alt üst eden gerçekle yüzleşen Barış'ın hikayesine götürüyorum. Siz de başınızdan geçen paranormal vakaları, karanlık hikayelerde dinlemek isterseniz aşağıda gördüğünüz e-posta adresine yollayabilirsiniz. Lütfen Fon Kriminal'e abone olmayı, karanlık hikayeleri beğenmeyi ve hype yapmayı unutmayın. Bu hikaye yaklaşık 16 yıl önce Kütahya'nın adını gizli tutacağımız bir köyünde yaşanıyor. 18 yaşına giren Barış her gece rüyasında daha önce hiç görmediği, hiç bilmediği mavi kapılı bir camiye yürüdüğünü görüyor. Caminin önünde siyah bir kundak ve kundağın etrafında onu bekleyen karanlık silüetler var. Barış tam kundağın içindeki bebeğin yüzünü görecekken o kabustan uyanıyor. O güne kadar bunun sadece bir kabus olduğunu düşünüyor. Fakat Barış'ın çocukluk arkadaşı komşu bir köyde tam da Barış'ın tarif ettiği caminin aynısını görüyor. Barış'ın çocukluk arkadaşının adı Oğuz. İkisi aynı mahallede büyüyorlar. Bize de bu hikayeyi gönderen zaten Oğuz isimli izleyicimiz. Barış'ın mutlu bir aile hayatı var. Ablaları var. Barış bütün çocukluğu boyunca ablalarının ona takılmalarıyla büyüyor. Diyorlar ki sürekli olarak espriler, şakalar yapıyorlar. Seni cami avlusunda bulduk, seni çöpten aldık, seni işte şurada bulduk, burada bulduk. Sürekli olarak Barış'a takılıyorlar. Ve Barış o zamana kadar 18 yaşına gelinceye kadar bunun hep ablalarının esprisi, şakası, takılması olduğunu düşünüyor. 18 yaşına geldikten sonra Barış'ın kabusları başlıyor. Ve bu kabuslar biraz önce anlattığım gibi Barış'ın hiç bilmediği bir camide yaşanıyor. Orada bir siyah kundakta bir bebek var ve Barış sürekli olarak bu rüyayı görüyor. Barış 18 yaşına girmesiyle birlikte bir tuhaflaşıyor. Sürekli olarak uzaklara dalıyor gidiyor. Bir anda sanki birisi ona seslenmiş gibi kafasını çeviriyor. Kafasını çevirdiği noktada sanki birisi ona bir şey anlatıyormuş, bir şey söylüyormuş gibi böyle bir boşluğu, sessizliği dinlemeye başlıyor. Uykuları bozuluyor, sürekli kabus görmeye başlıyor. Gözlerinin altı çöküyor. Çocuk belirgin bir şekilde düzeni bozuluyor, mutsuzlaşıyor, garip bir hale bürünüyor. Oğuz'la Barış samimiler. Barış ilk etapta Oğuz'a bu durumunu anlatmıyor. Yani Oğuz arkadaşına bir tuhaflık olduğunu fark ediyor. Son zamanlarda iyi görünmediğinin farkına varıyor. Fakat Barış Oğuz'a ne gördüğü rüyalardan ne de başka sıkıntılarından bahsetmiyor. Fakat bir zaman sonra Barış bu işin içinden tek başına çıkamayacağını düşündüğünden olsa gerek Oğuz'a duygularını, hissettiklerini anlatıyor. Barış'ın anlattıklarına göre yaşadıkları şu şekilde, Oğuz bize şu şekilde aktarmış. Barış evin içinde sürekli olarak fısıltılar duyuyor. Sanki birileri, birden fazla insan var evin içinde ve Barış'ın anlamadığı bir dilde konuşuyorlar. Sürekli olarak gece odasına çekildiğinde odanın kapısının dışında fısı 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 konuşan insan sesleri, farklı bir dilde konuşuyormuş gibi insan sesleri duyuyor. Sonra yine bunu takip eden günlerde sürekli olarak koridorda çıplak ayakla koşuyormuş gibi insan koşma ayak sesleri duyuyor. Böyle pat 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 yere vuran ayak sesleri duyuyor. Barış'ın söylediğine göre koridorun bir başından koşma sesi başlıyor. Barış'ın odasına geldiği anda ses bıçak gibi kesiliyor. Barış Oğuz'a bunları anlatıyor. Oğuz ilk etapta arkadaşına çok inanmıyor. Fakat bir bakıyor ki arkadaşı çok tedirgin. Bir de çocukluğundan beri tanıdığı bir insan. Yani hani neyi doğru söylüyor, neyi abartıyor anlayabiliyor. Ve bir bakıyor arkadaşının gerçekten korku içinde, panik içinde olduğunu görüyor. Ve bunun üzerine Barış'a inanmaya başlıyor. Oğuz'la paylaştıktan sonra
Barış'ın rüyaları daha da belirginleşiyor. Barış rüyalarını daha fazla hatırlamaya başlıyor. Rüyalarında Barış evden çıplak ayak dışarı fırlıyor. Ve gecenin karanlığında çıplak ayak bir yere doğru, belli bir istikamete doğru sanki nereye gittiğini bilirmiş gibi koşmaya başlıyor. Bu koşma esnasında rüyasında yerdeki taşları ayaklarının altında hissediyor. O taşların ayağına batmasını hissediyor. Yerdeki nemli toprağı hissediyor. Toprağın kokusunu duyabiliyor. Son derece net, son derece gerçekmiş gibi her şey. Barış kendisini mavi kapılı bir caminin önünde buluyor. Bu caminin önünde uzun, eski, köklü bir kavak ağacı var. Ve ağacın önünde de üzerinde mavi yazılar olan eski bir çeşme var. Barış son derece net bir şekilde rüyasında bunu görüyor. Barış çeşmenin oraya geldiği zaman camiye bir 10-15 metre kala kilitlenip kalıyor. Hareket edemiyor. Ne ileri gidebiliyor ne eve geri dönebiliyor. Rüyası bundan sonra şöyle devam ediyor. Caminin önünde siyah kundağın içinde bir bebek var. Bebeğin etrafında karaltılar var ve bunlar sanki bir insan silüeti gibi. Fakat insan olmadıklarını hissediyor Barış. Bu karaltılar bebeğin etrafını çevirmişler, hep beraber bebeğe bakıyorlar. Barış'ı gördükleri zaman, Barış'ın onlara doğru baktığını gördüğü zaman karaltılardan bir tanesi eğilip yerdeki kundaktaki bebeği kucağına alıyor. Barış'la göz göze geliyorlar. Tam bebeğin başını tutuyor. Barış'a doğru döndürecek. Bebeğin yüzünü Barış'a gösterecek. Barış uyanıyor. Yani Barış rüyalarında hiçbir zaman bebeğin yüzünü tam olarak göremiyor. Barış gördüğü rüyayı değil ama evin içinde yaşadığı bazı bu sesleri, koşma seslerini, ayak seslerini ailesine bahsediyor. Onlara söylüyor. Fakat onlar hızlı bir şekilde konuyu değiştiriyorlar. Çok da oralı olmuyorlar. Oğuz'la olan iletişimlerinde de şöyle gelişiyor durum. Oğuz, Barış'a ablalarının küçüklüğünden itibaren sürekli ona şaka yaptığını, espri yaptığını, seni cami avlusundan aldık diyerek Barış'la eğlendiklerini, bunun Barış'ta bir bilinçaltında bir şey yarattığını, o yüzden de Barış'ın rüyalarında cami avlusunda terk edilmiş bir bebek görmüş olabileceğini söylüyor. Oğuz da olayı böyle değerlendiriyor ve arkadaşını bu şekilde rahatlatmaya çalışıyor. Bir gün Oğuz komşu köyde yaşayan bir akrabalarına gidiyor. Şimdi burası Oğuz'un zaten sık sık gidip geldiği, fakat Barış'ın gitmediği bir yer. Çünkü Barış'ların orada akrabası yok. Fakat Oğuz bundan önce Barış'ın gördüğü rüyayı bilmiyordu. Artık biliyor. Bu bilgiyi bildikten sonra o köye gidiyor. Ve o köye gittiğinde camiyi görüyor, köyün camisini ve bir anda şok oluyor. Çünkü dikkat ediyor ki cami mavi kapısı olan bir cami. Önünde bir kavak ağacı var. Üzerinde mavi yazılar yazan eski bir çeşme var. Oğuz'un rüyasında sürekli tarif ettiği cami bu cami. Ve akraba ziyaretini tamamladıktan sonra köye geri dönüyor. Barış'ın yanına gidiyor ve diyor ki arkadaşım biliyor musun ben işte halamların köye gittim. Orada bir cami var. Benim hep gördüğüm cami ama sen rüyanı anlattıktan sonra benim dikkatimi çekti ki sen o camiyi anlatıyorsun. O cami senin anlattığın caminin aynısı. Barış bunu duyunca çok heyecanlanıyor. Diyor ki o zaman benim orayı görmem lazım. Gidelim. İkisi beraber camiye gidiyorlar ve Barış camiyi görünce beyninden vurulmuşa dönüyor. Çünkü o köye ilk defa gidiyor, o camiyi ilk defa görüyor ve fakat o cami çok uzun zamandır rüyasında gördüğü, kabuslarına giren cami o cami, aynı cami. Bunun üzerine Barış diyor ki ben içeriye gireceğim, caminin hocasıyla konuşacağım. Ben bu rüyayı anlatacağım caminin hocasına. Oğuz da caminin dışında kapıda bekliyor, arkadaşını yalnız bırakıyor hocayla konuşsun diye. Barış içeri giriyor. Bir süre sonra aradan epey bir zaman geçtikten sonra dışarı çıkıyor. Fakat bir tuhaf, bir garip hissediyor. Oğuz diyor ki ne oldu? Bir tuhafsın. Barış durumu şöyle izah ediyor. Ben diyor başımdan geçenleri caminin hocasına anlattım. Aklı başında da bir adama benziyor. Fakat ben konuştukça adam bir tuhaflaştı. Yüzünde bir korku belirdi, bir huzursuzluk belirdi. Adam gözlerini benden kaçırmaya başladı. Sanki bir şeyler biliyormuş da bana söylemiyormuş gibi hissettirdi bana. Ben öyle hissettim diyor. Ve yaşananlarla ilgili cami hocasının ben sana bir dua yazayım, vereyim bunu muska yap, üzerinde taşı seni rahatlatsın dediğini söylüyor. Muskayı alıp köylerine geri dönüyorlar. İlk etapta bu muska Barış'a sanki iyi gelmiş gibi oluyor.
İlk defa bu muskayı aldıktan sonra derin bir uyku uyuyor. Rüyasında kötü şeyler görmüyor. Sabaha kadar böyle deliksiz bir uyku uyuyor, rahatlıyor, gevşiyor. Fakat bu 1-2 gün sürüyor. 1-2 gün sonra Barış tekrar aynı huzursuzlukları, aynı tuhaf hisleri tekrar yaşamaya başlıyor. Ve kabuslar da geri geliyor. Bu sefer kabuslarında bir değişiklik var bu camiye gidip geldikten sonra. Barış rüyasında artık annesiyle babasını görüyor. Yine aynı cami, aynı kabak ağacı, aynı çeşme, yine aynı bebek, siyah kundaktaki bebek ve bu sefer bebeğin etrafındaki karaltılara eşlik eden annesiyle babasının görüntüsü. Rüyasında annesi ve babası Barış'a ifadesiz bir şekilde bakıyorlar. Orada kundakta bebek var, bebeğe bakmıyorlar, Barış'a bakıyorlar. Barış annesiyle babasına seslenmek istiyor fakat sesi çıkmıyor. Annesiyle babasının ifadesiz bakışları Barış'ı çok tedirgin ediyor. Rüyanın devamında karaltılardan biri tekrar Barış'ı gördüğünde yerdeki bebeği alıyor kucağına. Tekrar tam yüzünü Barış'a gösterecekken Barış uyanıyor. Barış rüyalarına annesiyle babasının dahil olmasından sonra bu konuyu annesiyle konuşmaya karar veriyor. Ve annesini bayağı bir sıkıştırıyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Barış annesine bu rüyasında gördüğü camiden, ağaçtan, çeşmeden bahsedince annesinin tedirgin olduğunu, huzursuz olduğunu, gözlerini Barış'tan kaçırdığını, hatta terlemeye başladığını gözlemliyor. Ve bunun üzerine annesinin biraz daha üstüne gidiyor. Ne oluyor bana anlat, benden ne saklıyorsunuz diye. Fakat annesi bir şey anlatmıyor. Bunun üzerine Barış Oğuz'un yanına gidiyor. Diyor ki ben ailemin benden bir şey sakladığını düşünüyorum. Ve bu ablamların espri olsun diye yaptığı şeyin altında bir gerçeklik payı var mı diye de düşünmüyor değilim. Dolayısıyla ben diyor hastaneye annemlerden diyor fırçalarından, üstlerinden, başlarından saç örneği alacağım. Ve ben ailemin gerçek ailem olup olmadığını öğrenmek üzere test yapılmasını isteyeceğim. Ve hakikaten de topluyor örnekleri ve götürüyor. Ve test yaptırıyor. Ve test sonuçları geldiğinde Barış ailesi olduğunu düşündüğü insanların biyolojik ailesi olmadığını öğreniyor. Ve bir akşam hep beraber yemek masasında otururlarken ablaları da var, annesi babası da var. Barış test sonuçlarını masanın üzerine koyuyor. Ben diyor sizin biyolojik oğlunuz değilim. Bana bunu açıklamanızın zamanı gelmedi mi? Ve kızıyor da biraz. Yani biraz sesini yükselterek. Çünkü çok büyük bir hayal kırıklığı da var. Ben diyor benden bu niye saklanıyor? Ve annesiyle babası bunun üzerine Barış'a şöyle bir açıklama yapıyorlar. Bundan 18 yıl kadar önce komşu köye gittiklerinde caminin önünden geçerken gece kendi köylerine dönmek üzere evlerine dönerken o ıssızlıkta, boşlukta caminin önünden, bahçesinden bir bebek ağlaması sesi duyduklarını, bunun üzerine durduklarını, orada terk edilmiş kundakta bir bebek olduğunu gördüklerini, bebeği orada bırakamadıklarını, aldıklarını söylüyorlar. Ve sonra jandarmaya mı götürsek, nasıl yapsak diye düşündüklerini söylüyorlar ve anlaşıldığı kadarıyla yani bu net bir şekilde ifade edilmiyor ama Barış'ın ablaları var ya caminin önünde de bir erkek bebek bulmuşlar. Barış'ı hani çok da fazla ortalığa dökülmeden sahipleniyorlar. Barış'ı kendi çocukları yapıyorlar. Bunun üzerine Barış diyor ki ben o köye gittim. O camiye gittim. O köyün hocasıyla konuştum. Ve adam diyor çok huzursuz oldu. Beni görünce diyor neredeyse panik oldu. Gözlerini benden kaçırıyor, korkuyor, terliyor. O neden diyor. Yani siz diyor hani bu söylediğin şeyle onun ne alakası var? Annesi de diyor ki oğlum bilmiyoruz niye öyle olduğunu. Yani bizim bildiğimiz bu. Yani olan yaşanan bu. Barış'ın içine kurt düşüyor. Diyor ki burada normal olmayan bir şeyler var. Çünkü ben kabuslar görüyorum, ayak sesleri duyuyorum, fısıltılar duyuyorum. Yani ortada sadece biz bebek bulmuştuk, almıştık gibi bir durum yok. Yani başka bir şey var. İçine kurt düşüyor ve ertesi gün caminin olduğu yere gitmeye ve caminin hocasıyla da yüzleşmeye karar veriyor. Caminin hocasına gidiyor, olanları anlatıyor. Ailesinin kendi biyolojik ailesi olmadığını, DNA testi yaptırdığını, sonuçların geldiğini, ailesiyle yüzleştiğini, ailesinin burada bir bebek bulduğunu, o bebeğin kendisi olduğunu anlatıyor caminin hocasına. Ve caminin hocası ilk önce dehşet içinde Barış'ı dinliyor ve hoca ondan sonra ağlamaya başlıyor. Barış da şaşırıyor şimdi. Benim trajedime sen niye ağlıyorsun diye. Ve bunun üzerine caminin hocası Barış'a olanları anlatmaya başlıyor. Diyor ki ben gençtim. Bir kadınla ilişkimiz vardı. Bu ilişki ciddiye gidiyor gibiydi. Bir birlikteliğimiz oldu. Ben sonra fikrimi değiştirdim. Bu kadınla artık beraber olmak istemediğime karar verdim. Kadından uzaklaştım. Kadını terk ettim.
yalnız bıraktım. Ve kadın sonra hamile olduğunu öğrendi. Bana geldi, hamile olduğunu söyledi. Ben inanmadım ve kadın ondan sonra gitti. Bu kadın senin annendi. Büyük ihtimalle o çocuk da sensin. Çünkü sonradan ben bu kadının çocuğunu cami avlusuna bıraktığını, benim caminin avlusuna bıraktığını öğrendim. Hani al çocuğuna bak der gibi. Fakat ben bunu üstlenemedim. Ailemden korkuma. Bu benim bebeğim diyemedim, ortaya çıkamadım. Zaten birileri bebeği almış götürmüş. Ben de hiç sesimi çıkarmadım diyor. Hoca buna şunları ekliyor. Sen diyor geldin gittin bana gördüğün kabuslardan, huzursuzluklardan bahsettin. Fakat benim bildiğim şöyle de bir şey var. Annen bana olan öfkesinden mantıklı düşünemez hale geldi. Ve karanlık işlere karıştı. Bana büyü yaptırdığını duydum. Ben sağdan, soldan, köyün yaşlılarından. Bu adam bana bunları yaşattı. O da cezasını bulsun. Hiçbir zaman mutlu olamasın. Bütün soyu kurusun gibi bana çok olumsuz büyüler yaptırdığını öğrendim. Hatta bu bilgi bende o kadar büyük bir korku ve endişe yarattı ki ben kendimi camiye attım. Ve cami görevlisi olma olayım benim böyle başladı. Ben imam olma aşamasına bu şekilde korkuyla geldim. Kendimi korumak için geldim. O dönem bu camide başka bir hoca vardı. Ben onun yanındaydım. Sonra o hoca vefat edince bu caminin hocası ben oldum diyor. Barış camiden çıktıktan sonra tabii bütün duygu dünyası allak bullak olmuş vaziyette. Annesi zannettiği insan biyolojik annesi değil, babası sandığı insan biyolojik babası değil. Bir camiye gidiyor, rüyasında gördüğü cami, orada bir hoca var. O hoca meğerse biyolojik babasıymış. Annesi varmış, annesinin kim olduğu belli değil. Annesi büyüler yaptırmış. Hani Barış allak bullak bir şekilde kendi köyüne geliyor ve en yakın arkadaşına Oğuz'a yaşadıklarını anlatıyor. Hocayla olan konuşmalarını anlatıyor ve bundan sonra Barış'ın rüyaları da şekil değiştiriyor. Üçüncü farklı bir faza geçiyor rüyalar. Barış'ın son kabusunda aynı cami, aynı kavak, aynı kapı, aynı çeşme olduğu gibi yerinde duruyor. Ancak Barış bu kez kapının 15 metre uzağında değil. Gözlerini siyah kundağın içinden açıyor ve dünyaya bebeğin, kundağın içindeki bebeğin bulunduğu yerden bakıyor. Karaltılar kundağın üzerine eğilmiş durumda. Onu büyüten annesiyle babası biraz ileride karşıda bulunan bir noktaya bakıyorlar. Barış'a değil. Barış annesiyle babasının baktığı yöne çevrildiğinde kendisini 18 yaşındaki kendisini görüyor. Karşısında gördüğü Barış'ın yani kendi suretinin yüzü çamura ve kana bulanmış şekilde. Barış kendisini bu şekilde gördüğü zaman çığlık atarak rüyasından, kabustan uyanıyor. Barış biyolojik annesine ne olduğunu öğrenmeden durmayacağını söylüyor. Oğuz diyor ki ya bu işi artık kurcalama, zaten iyice huzurun kaçtı, bak çok bitkin görünüyorsun, yapma. Fakat Barış dinlemiyor. Babasının camisinin olduğu, biyolojik babasının camisinin olduğu köye gidiyor. O caminin etrafındaki köy kahvesine gidiyor. Oradaki insanlarla, o köyün yerlileriyle, yaşlılarıyla konuşup annesine ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Herkes farklı bir şey anlatıyor. Kimisi annesinin cinlere karıştığını söylüyor, kimisi annesinin büyüler yaptırdığını, büyülere karıştığını, kimisi intihar ettiğini, kimisi köyü terk ettiğini. Herkes farklı bir şey söylüyor. Bir tek ortak şey söylüyorlar. Annenin çok büyük bir hayal kırıklığı ve bir öfke yaşadığını, bu öfkenin kendi aklının önüne geçtiğini ve kendisine bunu yaşatan insanlara zarar vermek için her türlü kötülüğü göze aldığını söylüyorlar. Köyün yaşlılarından bir tanesi diyor ki biz bu kadının çok kötü büyüler yaptırdığını duyduk. Fakat bizim köyde bu büyüleri yapacak bir insan yok. Ama şu köyde var. O köyde kimsenin sevmediği, kimsenin konuşmadığı berbat bir adam var. Kimse ona güvenmez. Kötü huylu bir adam. Zaten orada izbe, yıkık, dökük bir yerde yaşıyor. Eğer bu kadın, annen olduğunu iddia ettiğin kadın, seninle ilgili ya da ailenle, soyunla, sopunla ilgili bir büyü yaptırdıysa bunu yaptırabileceği adam o adam diyorlar. Barış bunu duyuyor. Diyor ki tamam ben gideyim o adamla konuşayım o zaman. Ve yaşlıların tarif ettiği yere gidiyor. Ve gerçekten de son derece hırpani, dökük
bakımsız bir evle, bir kulübeyle karşılaşıyor. İçeriye giriyor. Adamı daha içeri girer girmez, burada içerisi berbat, pis, adam leş gibi kokuyor ve Oğuz'un tarifine göre, çünkü Barış anlatmış ona, böyle kambur, tek gözü böyle beyazlamış, böyle garip, biçimsiz bir adam, yani cin çarpmış gibi bir adam karşısında. Barış buna diyor ki benim başıma şunlar geldi, benim annem büyü mü yaptırdı, sana mı yaptırdı, sen bu hikayeyi biliyor musun? Hatta diyor ki Oğuz'a, adamın yakasına yapıştım, bana anlatacaksın diye adamı hırpaladım diyor. Ve adam ilk başta bir şey söylemek istemiyor, konuşmak istemiyor. Fakat sonra Barış'a, tabii yaşlı adam, hani Barış onu hırpalamasın diye dökülüyor. Ne var ne yok anlatıyor. Diyor ki evet, bundan yıllar önce buraya bir kadın geldi. Kadın öfkesinden kuduruyordu. Aklını oynatmış gibiydi. Bana da bayağı bir para, altın verdi. Bana dedi ki ben bu çocuğun babasına ve onun soyundan gelen insanlara öyle bir büyü yaptırmak istiyorum ki gün yüzü göremesinler, büyüyemesinler, kendi yuvalarını kuramasınlar, çocuk sahibi olamasınlar. Bu adamın soyundan olanlar 18 yaşına gelmeden ölsünler. Ve biz diyor bu kadınla konuştuk. Ya kadın, senin bu yaptıracağın büyü senin kendi çocuğuna da tesir eder. Sen öyle bir şey söylüyorsun ki bu çocuk da bunun soyundan değil mi? Ama diyor kadının gözü hiçbir şey görmüyordu, aklını kaçırmış gibiydi. Ben de altınları aldım, denileni yaptım diyor. Ve ondan sonra da kadının ortadan kaybolduğunu, kendisinin duyduğunun da kadının çocuğunu caminin avlusuna bıraktığını ve ondan sonra köyü terk ettiği şeklinde olduğunu söylüyor. Şimdi bunu duyunca tabii Barış çok tedirgin oluyor ve diyor ki bunu boz o zaman. Çünkü diyor ben 18 yaşındayım, o zaman ben ölecek miyim yani bu anlatılana göre. Zaten diyor huzur, düzen kalmadı. Garip garip rüyalar görüyorum. Evin içinde ayak sesleri duyuyorum. Ya o zaman yaptığınız şey her neyse tuttu. O zaman bunu bozalım. Adam da diyor ki bu bizim bozabileceğimiz gibi bir şey değil. Biz diyor bunu yaptık, üstünden kaç yıl geçti. Neyi nereye koydu, neyi nereye gömdü bilmiyorum. Neyi bulacağız, neyi çıkaracağız, neyi çözeceğiz. Yapabileceğim bir şey yok diyor. Elimden gelen bir şey yok diyor. Barış bunu duyunca tabii çok panik oluyor. Koşa koşa tekrar biyolojik babasının olduğu camiye gidiyor. Camide babasına bu büyücüyle yaptığı konuşmayı anlatıyor. Bunu duyunca babası da tabii çok korkuyor. Diyor ki sen merak etme, ben diyor şimdi bize okuyacağım, üfleyeceğim, bize hazırlıklar yapacağım, bize koruma duaları hazırlayacağım, cevşenler yazacağım. Bunları ikimiz de üzerimizde taşıyacağız. Bize bir şey olmayacak. Ben bizi koruyacağım diyor. Barış buradan çıkıyor. Babası diyor ki Barış'a, istiyorsan burada kal diyor gece. Barış diyor ki ne kalacağım seninle diyor. Beni diyor sahip çıkmamışsın bana. Ben diyor ailemin yanına gidiyorum diyor. Ve ailesinin olduğu köye dönüyor. Ve orada Oğuz'la bir araya geliyor. Oğuz da bunları anlatıyor. Ve Oğuz'la aralarında Barış'ın evinin kapısında çok tuhaf bir konuşma geçiyor. Barış Oğuz'a diyor ki Oğuz, beni alacaklar. Sen de benimle beraber çok koşturdun, çok yoruldun. Hakkını helal et kardeşim. Oğuz bunu duyunca tabii çok üzülüyor ve huzursuz oluyor. Diyor ki ya ne diyorsun, saçma sapan konuşuyorsun, ne hakkını helal etmesi. Böyle konuşma diyor. O anda da yani kendi evine gidecek. Fakat Barış Oğuz'u kolundan tutuyor. Diyor ki hakkını helal et kardeşim, hakkını helal etmeden gitme. Oğuz da üzülüyor, arkadaşına hakkını helal ediyor ve kendi evine gidiyor. Oğuz evine döndükten kısa bir süre sonra telefonu çalıyor. Arayan Barış. Barış Oğuz'a çok kısık bir sesle evde yalnız olduğunu fakat odasının kapısının dışından kendi sesini duyduğunu söylüyor. Oğuz telefonda önce bu kapının önünde konuşan iki kişinin boğuk seslerini işitiyor. Birkaç saniye sonra bunların Barış'la az evvel yaptıkları vedalaşma konuşması olduğunu anlıyor. Aynı cümleler, aynı konuşmalar, hatta en son ayrılırken birbirlerine sarıldıkları esnada kıyafetlerinin birbirine sürtmesinden çıkan sesler bile telefonda duyuluyor. Barış telefonda Oğuz biz kapının önünden ayrıldık, dışarıda konuşmaya devam edenler kim diye fısıldıyor. Ardından kapının arkasından Barış'ın sesi son bir kez duyuluyor. Hakkını helal et kardeşim. Ve hat kesiliyor. Oğuz hemen Barış'ın babasını arıyor. Barış'ın babası koşarak Barış'ın odasına giriyor. Barış'ın yatağında uyuduğunu, telefonunda kapalı bir şekilde başucunda durduğunu söylüyor.
Fakat Oğuz yaptığı telefon konuşmasını kendi telefon kayıtlarında görüyor. Ertesi sabah erken saatlerde Barış'ın evinden çığlıklar yükseliyor. Oğuz tabii fırlıyor evden, arkadaşının evine koşuyor ve arkadaşının evinde, Barış'ın annesinin, babasının ve ablalarının çığlıklar içinde bağırarak, ağlayarak, dövünerek sağa sola koşturmakta olduklarını görüyor. İçeri girmek istiyor, arkadaşının yanına girmek istiyor. Fakat Oğuz'u içeri almıyorlar, yaklaştırmıyorlar. Oğuz bir şekilde itişip içeri giriyor ve odasının içine giremeden odanın dışından arkadaşını uzaktan görüyor. Ve arkadaşının öldüğünü ve cesetinin karardığını gördüğünü söylüyor. Oğuz çok kötü oluyor. Dışarı çıkıyor, akşam yaşadıkları gözünün önüne geliyor, yaptıkları konuşmalar, arkadaşının durumu ve diyor ki yani nasıl olabilir? Yani böyle bir şey nasıl yaşıyoruz biz bunu? Ve bunun üzerine gidip arkadaşının biyolojik babasıyla konuşmaya karar veriyor. Oğuz atladığı gibi motoruna komşu köye gidiyor. Direkt camiye gidiyor. Bir bakıyor hoca camide değil. Barış'ın biyolojik babası camide değil. Bunun üzerine hocanın evinin nerede olduğunu öğreniyor. Oraya gidiyor. Kapıyı çalıyor, kapıyı açan yok. Pencereden içeriye bakıyor ve Barış'ın biyolojik babasının da yani caminin hocasının da yerde cesedini görüyor. Ve aynı Barış gibi onun da cesedinin kararmış olduğunu görüyor. Bunun üzerine arkadaşının tarif ettiğinden yola çıkarak bütün bu büyüleri başlatan adamın kulübesinin olduğu yere gidiyor. Ve gittiğinde orada da tabii kapıyı yumrukluyor, indiriyor aşağıya, içeri giriyor. Adam da yok. Adam eşyalarını da toplamış. O pis büyüler yapan adam da orayı terk etmiş, kaçmış. Barış'ın yaşadığı durum ve hayata gözlerini yumuş şekli Oğuz'u o kadar olumsuz etkiliyor ki Oğuz acaba Barış'ın biyolojik annesini bulabilir miyim? Bu büyücüyü bulabilir miyim? Benim arkadaşımın başına neler geldi diye bir arayışa düşüyor. Fakat Barış'ın annesi Oğuz'a bu işin peşini bırakmasını, daha fazla kurcalamamasını istediğini söylüyor ve hatta Oğuz'a bu konuda yemin ettiriyor. Barış'ın ailesinin Barış'ı kendi yavruları gibi sevdiklerini, bağırlarına bastıklarını, büyüttüklerini, Barış'ın vefatından sonra da odasını hiç bozmadıklarını, olduğu gibi anılarıyla sakladıklarını yazmış sevgili Oğuz bize. Barış 18 yıl boyunca geçmişinden uzak bir hayat yaşadı. Ancak siyah bir kundağın içinde başlayan hikayesi yine mavi kapılı bir caminin gölgesinde sona erdi. Çünkü bazı karanlıklar yıllar geçse de kaybolmaz. Yalnızca zamanı gelene kadar bekler.